Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir orkidem var yanımda ve bugün çok farklı bir uygulamayı sizlerle paylaşacağım. Orkidemi görüyorsunuz bu şekilde saksının içerisinde toprakla birlikte. Şu an bu orkideyi tamamen topraktan arındıracağız. Orkidenin çürümüş olan kökleri varsa onları temizleyeceğim ve daha sonra sadece şöyle bir saksının içerisine alıp sadece su kültürü uygulayacağım. Yani toprak kullanmadan sadece suyun içerisinde orkideye bakacağım ve gelişim aşamalarını da sizlerle paylaşacağım. Hemen şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle bu toprağı temizlememiz gerekiyor. Topraktan arındıracağız. Köklerini temizleyeceğiz. Köklerini temizledikten sonra da orkidemizi yeni yerine alacağız. Şöyle orkidenin köklerine bir bakmak istiyorum öncelikle. Bakın bu orkidede de daha önce sizlerle paylaşmıştım. Bu orkidede de yine sünger var. Bu orkideyi de ben yeni aldım. Bu şekilde çiçeksiz orkideleri şu an uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Ben bunu 20 liraya aldım yine. Bakın bu orkidenin içerisinde de yine sünger var. Şöyle bir şey koymuşlar yine. Bakın şöyle bir plastik çıkıyor içinden. Ve plastiğin içinde de şöyle bir sünger var. Bunu orkideden temizlemediğiniz sürece bu orkidenin kökleri sulamayla alakalı olarak biraz da çürümeye başlıyor. Bakın zaten etrafındaki kökler çürümüş. Bu kökleri temizlememiz gerekiyor. Şöyle göstereyim, bakın çürümüşler. Şu şekilde çürümüş olan kökleri, diğer kökleri almanıza gerek yok. Sadece çürümüş olanlarını temizlemeniz yeterli olacaktır. Bakın şu mesela bu şekilde çürümüş. Şu kısmından itibaren almamız yeterli olur. Hepsini koparmanıza gerek yok. Bakın orkidemin köklerini temizledim. Köklerini Arap sabunu ve su ile karıştırdığım su ile yıkadım. Şimdi bir saksı kullanacağım. Bu şekilde cam olan bir saksı kullanmaya özen gösterin. Şeffaf olması gerekiyor. Plastik de olabilir. Sadece yani bu şekilde şeffaf olmasına dikkat edin. Güneş ışığı alabilmesi açısından. Bir miktar su koyacağız dibine. Çok az, 2 parmak kadar su koymanız yeterli olacaktır. Bu kullanacağınız su da içme suyu olabilir. Sadece dinlenmiş olmasına dikkat edin. Klorsuz olmasına dikkat edin. Daha sonra da bu şekilde orkideyi içerisine koyacağız. Bakın şöyle göstereyim. Köklerinin tamamı değil. Sadece 2 parmak kadar su koyduğum için köklerinin sadece birkaçı su ile temas halinde olacak. Bu şekilde suyun içerisine oturtacağız. Suyunu haftada bir eksildiğinde su eklemesi yapacağız. Yani 2 parmağa geçmeyecek şekilde 2 parmak kadar yaklaşık su doldurdum. Bakın şöyle. Sürekli suyunun kirlendiğini düşündüğünüzde veya suyunun azaldığını düşündüğünüzde takviye yapacaksınız. Böyle kökleri su ile temas ettiği için, orkidede suyu sevdiği için su içerisinde sadece su kullanarak orkideye su kültürü uygulayarak orkidenin gelişmesini ve daha çok kök elde etmeyi sağlayacağız. Gelişim aşamalarını da tekrar sizinle paylaşacağım. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Su kültüründe bakmış olduğum orkidemin gelişim aşamasını sizlerle paylaşmak istedim. Bugün itibariyle 20 gün geçti ve 20 günün sonucunda sizlere neler oluştuğunu göstermek istiyorum. Öncelikle su kültüründe oluşan kökleri görmenizi istiyorum. Bakın bu kökler hepsi yeni oluşan, yakın zamanda oluşan, su kültüründe oluşan kökler. Yine aynı şekilde tersini çevirmek istiyorum. Bakın burada da yine şunlar su kültüründe oluşmuş olan kökler. Kökleri çok güzel bir şekilde, bakın burada gövdede yine kökler çıkmaya başladı. Yine şurada gördüğünüz gibi kökler var. Bunlar su kültürü sayesinde kökler oluşmaya başladı. Daha da önemlisini size göstermek istiyorum. Bakın şurada bir dal oluşumu var. Yani çiçek dalı. Yine aynı şekilde bakın şurada üst kısımdaki dal gelişimi söz konusu, yine çiçek dalı. Gördüğünüz gibi orkidemiz gayet halinden hoşnut bir durumda. Kökleri çok güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde gelişiyor. Aynı zamanda 2 tane dal gelişimi söz konusu. Yakında 2 tane çiçek dalı verecek.
Ve 15 günde böyle bir sürecin gelişmesi zaten orkidenin sadece su kültüründe de ne kadar sağlıklı bir şekilde gelişim göstereceğini bize açık bir şekilde belirtiyor. Yani bu da demek oluyor ki ne toprak kullanmanıza, ne yosun kullanmanıza, ne kil bilyesi, ne de Hindistan cevizi torfu gibi şeyleri kullanmasanız da sadece su içerisinde de orkidenizin gayet sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebileceği anlamına geliyor. Ben bunu daha önce yabancı birçok kanalda görüyordum ama çok inandırıcı gelmiyordu bana. Ama gerçekten bunu denedim ve kendi gözlemlerime dayanarak bunu sizlere de belirtmek istiyorum. Zaten kök gelişiminden bunu ve dal gelişiminden siz de 15 gün içerisinde böyle bir gelişim göstermesini siz de artık açık bir şekilde görebilirsiniz. Su kültüründe uyguladığım süreci de sizlere hemen açıklamak istiyorum. Bakın sadece 2 parmak kadar su koydum vazonun içerisine. Sadece en alttaki birkaç kök su ile temas halinde, gerisi suya temas etmiyor. Çok fazla su doldurmuyoruz. Yani ağzına kadar su doldurmuyoruz. Çünkü köklerin çürümesine sebep olabilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde üstte yeni kökler elde ettik. Aynı zamanda bu suyu 2 günde veya 3 günde bir değiştirmeniz gerekiyor. Özellikle ben klorsuz su kullanmaya çalıştım. Ama normal musluk suyu kullanıyorsanız dinlenmiş olmasına, klorunun çökmüş olmasına özen gösterin. Yine size daha önce videolarını çekmiş olduğum orkidelerimi de göstermek istiyorum. Gelişim aşamalarını. Bakın bunu yosun ile uygulama yapmıştım. Şuradan tanıyabilirsiniz bu orkidemi. Yaprağı yanmış olan orkidemdi. Bakın dal gelişimi oldukça sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Yine kökleri var. Çok sağlıklı bir şekilde kökler verdi. Bu yosun sayesinde oldu yine. Şunu da görmenizi istiyorum. Bakın buna yosun uygulamasını alalı henüz bir ay bile olmadı. Videolarımdan bu orkidemi de görebilirsiniz. Bakın bunun da yaprağından dolayı tanımanız çok kolay olacaktır. Bir dal gelişimi burada söz konusu, çiçek dalı. Bir çiçek dalı burada yine aynı şekilde. Bir çiçek dalı burada yine aynı şekilde. Yani bir orkidede 3 tane çiçek dalı şu anda gelişim aşamasında. Ve bu yosun ile oldu. Bu orkidemi de size göstermek istiyorum. Şurada bir kekim var. Yine burada bir kekim var. Yani yavru orkideler çıkıyor. Bakın buradaki keikinin bir tane çiçek dalı çıkmaya başladı keikiden. Yine bir çiçek dalımız burada. Bir çiçek dalım yine alttan geliyor. Normalde orkide bu şekilde çiçek dalı ve keiki verdiğinde çok yorgun düşebilir. Bu süreçte besin takviyesi yapmanız gerekir. Besin takviyesi de ben hiçbir zaman hazır besin takviyesi kullanmıyorum. Aspirin ve sarımsak ile uyguladığım besin takviyesi de orkideler için oldukça fayda sağlıyor. Siz de aynı şekilde aspirin ve sarımsak ile yaptığım uygulamayı deneyebilirsiniz. Videosuna da yukarıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlerleyen süreçlerde orkidelerimin gelişim aşamalarını yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hayata dair faydalı olabilecek farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.